Merhabalar. Yine harika bir manzarayla seferimize devam ediyoruz. Aralık ayındayız ve ekvatora yakın yerlerde seyrettiğimiz için yaz mevsiminin yaşandığı bölgelerdeyiz. Bu yüzden sıcak bir Aralık ayı şu an. Kore'de 3 gün yüklemenin ardından yeniden Avustralya'ya dönüyoruz. Gemimiz Avustralya'da yüklediği kömürü Çin'e tahliye edecek. Ben de bu yolculuk boyunca tüm kamerayı alt üst ettim. Halının parçalarını tek tek yerleştirerek nasıl bir yol izlemem gerektiğine karar verdim. Akşam saatlerinde eşimle beraber yapıştırmayı denedik ve gün içinde bir süre bu işle meşgul olacağım. Parçaların mobilyaya denk gelen ve kenarlarda kalan kısımlarını tek tek ölçüp kesmemiz, sonra da yapıştırmamız gerekecek. O yüzden bu iş bir haftadan uzun sürecek benim için ve akşamları eşimle beraber yapıştırmaya devam edeceğiz. Bir süre kamerada bu dağınıklıkla yaşadık ama uğraştığımıza da değdi. Neyse ki şanslıyız ve büyük bir sallantı olmadan bu işi tamamlayabildik. Parçaların iyi yapışabilmesi için üzerlerinde bir süre ağırlık bırakıyorum. O yüzden kamera olduğundan daha da dağınık görünüyor. Bu arada güneş tam Pruva'ya doğru vuruyor şu an. Dışarısı çok sıcak, çok şiddetli bir güneş var. Ve televizyonumuz henüz sabitlenmedi. Normalde yerinden kıpırdamayacak bir hale getirilmesi gerekiyor ve nihayetinde az da olsa sallanıyoruz. Bu durumda televizyonun ani bir sarsıntıyla düşmemesi için önüne su şişeleri koyarak geçici bir önlem alıyoruz. Geçici bir çözüm olarak bir süre bu şekilde idare edeceğiz. Evet, burada kahve molasında sallanan kahveyi ve televizyonu görmek mümkün. Bir yandan da ambar temizliği yapılıyor ve ambar kapakları açılıyor. Tabii ben sallantı olmadı dedim ama çok şiddetli bir sallantı olmadı demek istedim. Tabii biraz sallanıyoruz. Halıları paket paket açarak içeriye taşıdığım için dışarıdaki çöpler bir türlü bitmek bilmedi. Bu arada gemide bir arkadaşımızın doğum günü var. Adı Armstrong. Bunun üzerine yapılan şakalarla ilgili olarak ben de küçük bir sürpriz yapmak istedim ve ona böyle küçük bir akrilik çalışma yaptım. Kendisine hediye edeceğiz. Bunlar gemiye alınan kumanyalardan abur cubur olan kısım. 3 çayında yani çalışma molalarında atıştırmalık olarak çıkarılan abur cuburlar. Çay saati abur cuburları yani. Bu mavi kutudaki Skyflex Filipinlilerin meşhur bir tuzlu bisküvisi ve Filipinli personelinin olduğu tüm gemilerde her zaman bu bisküvi oluyor. Yani bittikçe yeniden isteniyor, sürekli oluyor. Ayrıca Türkiye'de bazı marketlerde de satılıyormuş artık. Bunlar Danish Cookie kutuları, Danimarka'nın tereyağlı kurabiyeleri. Gemide her zaman depolama ve düzenleme için kullandığım ve çok sevdiğim kutular bunlar. Bazılarının tasarımları çok güzel. Ve çocukluğumdan beri annemin dikiş kutusu olarak kullandığı bir kutudur bu. Almanya'da yaşayan halamdan bir hediye olarak gelmiş. Yıllar önce gemiye ilk çıktığımda bu kutularla karşılaşmak benim için hoş bir tesadüf olmuştu. Çünkü o dönemlerde Türkiye'de yoktu ya da en azından ben bilmiyordum. Sadece annemin dikiş kutusu olarak gördüğüm bir kutuydu. Orijinallerinin tadı çok güzeldir tabii ama burada görünen bordo küçük kutudaki bisküvinin tadı o kadar da iyi değil. Yine de tasarımı çok güzel. Biraz da güverteye çıkalım ve şu harika manzaramıza yeniden bakalım. Denizdeki gökyüzü halleri gerçekten inanılmaz. O yüzden buraya uzun uzun eklemek istiyorum bunları. Uçsuz bucaksız bir okyanus ve harika bulutlar var. Su o kadar parlak ki durgun ve neredeyse ayna gibi. Çok seviyorum bu manzaraları. O yüzden buraya da uzun uzun koyuyorum.
ve gemimizin pervanesinin suda çıkardığı izi görüyoruz. Bu da çok büyüleyici bir görüntü bence. Buna dümen suyu deniyor. Gemimizin dümen suyu. Bu dümen suyuna bakarak kısa bir süre önce buradan geçmiş bir gemi olduğunu anlamak mümkün. Geminin izi. Aralık ayının sonlarına yaklaştık ve kahvaltıda beni böyle bir manzara karşıladı. Çok sevimli. Bunlar insanı gemide motive eden şeyler. Yeni yıl yaklaşıyor. Denizciler yılbaşı ağacımızı kurmuş ve sallantıda devrilmemesi için bağlayarak alabandaya sabitlemişler. Alabanda yani geminin duvarları. Ve kahvaltımıza bir göz atalım. Yumurtamız, hala domatesimiz var. Uzun sayılarda kumanya alma aralıkları da uzun olduğu için, taze sebzeler de dayanmadığı için hızlıca tükenir. Bu yüzden kahvaltıda hala domates görmek güzel. Burada nihayet bunları böyle bütün kenarlar tabi birbiriyle eşleşmediğinden tek tek küçük küçük kesmek epey vakit aldı. Nihayet kameram günlük haline kavuştu. Tüm yerleri kapladık, yapıştırdık. Artık tam bir ev gibi hissetmeye başladım. Ve kameranın ilk halinden eser yok. Her şey değişti burada. Ve biz hala yoldayız. Gemimiz ileri geri sallanıyor. Biraz da vibrasyon var. Ama her şey yolunda. Buraya kadar çok güzel bir yolculuk geçirdik. Bu arada seferimiz bitti ve Avustralya açıklarına demirledik. Bu akşam yeni yıl kutlamamız var. Bu kutlamaların dışında gemilerde belirli aralıklarla barbekü yapılır. Genelde güverteye uzun bir masa kurulur, mangal yakılır ve aşçıbaşı o gün mezeler ve özel yemeklerle hünerlerini sergiler. Tüm mürettebat bir masa başına toplanır, müzik eşliğinde yemek yer, eğlenir. Şu anda bir yeni yıl yemeği ve kutlaması yapıyoruz. Dışarıda çok rüzgarlı bir hava olduğu için yemeğimizi içeride yedik bu sefer. Personel salonundaki müzik aletleri ve eğlence araçlarını görüyoruz. Bunlar her gemide olan şeyler değil. Demek ki burada çalışanların yoğun bir ilgisi varmış ve böyle müzik aletleri istenmiş, alınmış, gemiye gelmiş. Bir yandan da ağaç süsleri, kutuları. Biraz davul çalma girişimlerimizden sonra kafamız şiştiği için vazgeçiyoruz. Saat dilimi olarak yeni yıla ilk girecek topraklardan birinde olduğumuz için bu gece yarısı uzaktan da olsa kutlama ışıklarını görebilirim diye düşünmüştüm ama tıpkı bir gece önce olduğu gibi akşam 10 sularında şiddetli bir fırtına başladı.
Böyle durumlarda geminin demir tarama ihtimali göz önünde bulundurularak önlem alınması gerekebilir. Zabitler görev yerlerinde fırtınanın durumunu gözlemliyorlar şu an. Demir taramak da şu demek, gemi demir bölgesinde demirini atmış beklerken ani bir şekilde hareket edip dipte sabit halde duran çapa zeminde sürüklenir ve gemi olduğu yerde hareket etmeye başlar. Yani geminin çapayı sürükleyerek mevcut pozisyonunu kaybetmesine demir taraması denir. Bu çok tehlikelidir çünkü o sırada makine çalışmadığı için, yani gemi demirde beklerken makinesi aktif durumda olmadığı için geminin kontrolü de sağlanamaz. Adeta suyun üzerinde bir karpuz kabuğu gibi oluruz yani. Demir bölgesinde başka gemiler de olduğundan kontrolsüzce başka gemilere çarpma riski bulunur. Fırtına durumunda gemideki mühendisler de makine dairesine iner ve makineyi her an çalıştırılabilecek pozisyona getirerek makineyi hazırlarlar. Görev bölgelerinde, görev yerlerinde olurlar. Sonraki günlerimiz de benzer şekilde aktı ve 18 gün demirde bekledikten sonra limana yanaştık. Yeniden kömür yüklemesi yapılıyor. Avustralya'nın High Point limanındayız. Bir kısmı doldurulmuş ambarlar görüyoruz. Şu anda Ocak ayındayız, yaz mevsimindeyiz. Biraz dalgalı bir denizimiz, az da olsa sallanan bir gemimiz, sıcak, nemli bir havamız var. Şu an gördüğümüz liman oldukça teknolojik bir liman. Yüklenen kömür platformlarla buraya kadar taşınıyor ve etrafta hiç kömür görünmüyor. Yakınlarda başka limanlar da var ama şu an bulunduğumuz kısım 2 gemi alıyormuş ve tabii sadece kömür yüklemesi yapılan bir bölgedeyiz şu an. Uzaklarda tıpkı bizim de daha önce beklediğimiz gibi liman sırasını bekleyen gemileri görüyorum. 7 numaralı ambarımız kömürle dolarken ben de hazır buraya çıkmışken köprü üstünden bahsedeyim. Kaptan Köşkü de olarak duymuş olabileceğiniz köprü üstünde vardiya zabitleri 4 saat süreyle dönüşümlü olarak vardiya tutarlar. Vardiya saatleri tüm gemilerde bellidir ve aynıdır.
Nihayetinde gemi mütemadiyen yani gece gündüz yolda olduğu için 3 farklı vardiya zabiti gün içinde birbirlerine köprü üstü kontrolünü devrederek buradan ancak görevi devrettikten sonra ayrılırlar. Yani sürekli olarak köprü üstünde birileri bulunur. Şu anda burada kimse yok çünkü limandayız ve zabitlerimiz de farklı görevlerle aşağıdalar, ofislerdeler, güvertedeler. Ayrıca güvenli bir limandayız ve kapılarımız da içeriden kilitli. Burada dümeni görüyoruz. Manevralarda bu dümenin başına bir gemici geçer. Yani tayfadan biri dümenin başında olur ve kendisine verilen talimatları uygular. Sanıldığı gibi dümeni kaptan tutmaz. Ayrıca Süvari Bey vardiya da tutmaz. Süvari Bey dediğim birinci kaptan. Dümen denilince akla öncelikle teknelerdeki büyük ahşap bir nevi romantik görünümlü dümenler geliyor. Tabii bu teknolojik bir gemi ve dümenin de gayet modern bir tasarımı var. Olabildiğince de küçük. Köprü üstünde her yerde kalın perdeler var. Çünkü geceleri seyirdeyken bu alanın karartılması gerekiyor. Böylece çalışma kısımlarının olduğu masalar aydınlatılırken ön tarafta tam bir karartma sağlanıyor ki gece karanlığında denizde olası ışıklar ve diğer gemiler radar haricinde de gözle görülebilsin. Radar derken de şunu kastediyorum. Normalde gemiler seferdeyken zabitler etraftaki diğer gemileri radar ve AIS üzerinden takip ederler. Örneğin karşıdan gelen bir gemi bir nevi navigasyon ekranı yani radar üzerinden miller önce görünür. Rota deniz trafiğine göre düzenlenir ve bu şekilde takip edilir. Radar dışında da zabitler gözle de etrafı kolaçan ederler ve civarda bulunan gemileri ışıklarından fark edebilsinler. Gözleri dışarının karanlığına alışsın diye burada kapkaranlık bir ortam yaratılır. Yani zifiri karanlıkta okyanusun ortasında giden bir geminin içinde olduğunuzu düşünün. Yani köprü üstü gece vakti buraya aniden girdiğiniz zaman gözleriniz bu karanlığa alışmadığı için kısa bir süre hiçbir şey göremiyorsunuz ve geceleri burası gerçekten bence çok gizemli oluyor. Dediğim gibi köprü üstünde her zaman bir vardiya zabiti olur. Bunlar Türk gemilerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptan olarak da anılırlar. Süvari Bey olarak hitap ettiğimiz asıl kaptanla karışmaması için ben güverte zabitleri demeyi tercih ediyorum. Vardiya zabitleri demeyi tercih ediyorum. Nihayetinde bu zabitlerimiz zorunlu hizmet sürelerini tamamladıktan ve gerekli deneyimi edindikten sonra kaptan olacaklar. Yani Süvari Bey olacaklar. Yani birinci kaptan olacaklar. Geminin sağ tarafına sancak, sol tarafına iskele deniyor. Ve köprü üstünün sancak ve iskele tarafındaki balkonlarına kırlangıç adı veriliyor. Denizcilik literatürü çok ilgimi çekiyor, çok seviyorum ve bence kırlangıç da çok güzel isimlerden biri. Bu dil bu arada burada olduğu gibi kullanılan yani yaşayan bir dil. Örneğin diyoruz ki hadi kırlangıca çıkıp bir hava alalım. Türk gemilerinde köprü üstüne girerken ve çıkarken vardiya zabitine Allah selamet versin denir. Artık kalkışa hazırız. Yağmurlu bir hava. Gulyabanimiz toplanıp çekilmiş ve her manevrada olduğu gibi gemicilerin bir kısmı baş taraftaki yerlerini almışlar. Ve gece saatlerinde limandan kalkıyoruz. Bu limanda bir günden daha az kaldık. Aynı gün yanaşıp aynı günde de kalktık. Mucize gibi bir yükleme süresi bu. Aldığımız kömür yükü Çin'e taşınacak. Yani Çin'e doğru sefere çıkmak üzereyiz. Teşekkürler.